Herkese merhabalar, Eğitim Tube'a hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kanalım niye büyümüyor, kanalım niye gelişmiyor diye düşünüyorsanız doğru videodasınız. Bu videoda bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bu videomda dediğim gibi sizlere neden izlenmiyorsunuz, neden kanalınız büyümüyor bunların cevaplarını vereceğim. Aslında bununla alakalı daha teknik bilgiler verdiğim videolarım da var ama ben bu videoda sizlere daha çok ilk aşamadan bahsedeceğim. Yani genel olarak neden izlenmiyor olabilir kanalınız, genel olarak neden büyümüyor olabilir bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki arkadaşlar izlenmeyecek içerik üretmek dediğimiz şey. Bu nasıl bir şey? Mesela siz bir içerik üretiyorsunuz. Tabii ki bu içeriği istediğiniz için üretiyorsunuz. Yani içinizden bu içeriği yapmak geliyor. Ama eğer siz YouTube'u bir girişim olarak görüyorsanız, yani bunu bir iş olarak yapmak istiyorsanız izlenecek içerikleri de yapmak zorundasınız. Çünkü bunu yapmazsanız izlenmeyecek bir içerik doğal olarak izlenmeyecektir. YouTube'u hobi olarak yapıyorsanız tabii ki bu iş tamamen başka. Burada ben daha çok girişim yapan insanlar için konuşuyorum. Girişim olarak düşünüyorsanız kesinlikle izlenecek içerikleri hem kendiniz üretmeli hem de bunları öğrenmeniz gerekiyor. Yani izlenecek içerik hangileri, hangi içerikler izlenir bunlar hakkında bilgi edinmeniz gerekiyor. Tabii ki hiç sevmediğiniz, hiçbir bilginizin olmadığı bir içeriği yapın demiyorum. Bildiğiniz içeriği izlenecek şekilde yapmanızdan bahsediyorum. Yani bildiğiniz içeriğin izlenilecek içeriklerini üretin diyebilirim. Biraz karmaşık bir cümle olmuş olabilir ama burada bahsettiğim kısaca izlenecek içerikleri yapmak ve kendinizin de bilgi sahibi olduğu ve yapmak istediği içeriğe yakın olan izlenecek içeriği yapmak burada önemli olan. Bir sonraki yapılan hata özensiz ve kalitesiz içerik üretmek. Şimdi bunu başka yerlere de alabilirsiniz. Kalitesizden kastım ne? Burada tamamen ekipman değil, kalitesizlikten kastım. Genel olarak sizin elinizden gelebilecek kalitesizlikler de olabilir arkadaşlar. Tabii ki ekipmanınız kaliteli olursa videolarınız çok daha kaliteli olur. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu tamamen böyledir. Bu değişmez. Ama benim asıl anlatmak istediğim burada şu: elinizden geldiğince kaliteli video üretmek. Yani videonuzun montajı güzel olsun, insanların gözüne hoş gelsin. Ama burada şöyle de anlamayın bu konuyu. Çok fazla üzerinde uğraşayım, saatlerce uğraşayım ve ortaya güzel bir şey çıksın diye de düşünmeyin. Bazen pratiklik uğraşmaktan çok daha iyidir. Pratik bir şekilde güzel video üretebilirsiniz. Daha çok burada pratikliğe önem verin. Daha hızlı bir şekilde içerik üretiminiz olsun. Çok fazla kendinize vakit kaybettirmeyin. Başka şeylere de vaktiniz kalsın. Ama burada kaliteli bir şekilde içerik üretmeye çalışın. Kaliteli videolar ortaya çıkarmaya çalışın. Özellikle de kaliteli küçük resimler ortaya çıkarmaya çalışın. Küçük resim dediğimiz şey bazen çok geri plana atılabiliyor. Hatta bazı kanallarda görüyorum küçük resim koymuyorlar bile. Küçük resim koymamak o kanalın izlenmemesiyle eşdeğerdir. Buna kesinlikle dikkat edin. Küçük resimlerinizi olabildiğince sade ve ilgi çekici bir hale getirin. Mesela şu anda benim de arkamda küçük resimleri görüyor olmanız gerekiyor. Bu küçük resimlerden mesela bakacak olursanız ben burada özellikle küçük resimlerin ön planda olmasına dikkat ediyorum. Yani küçük resimler, o insan onu gördüğünde o küçük resim o videoya o insanı çeksin. O insan desin ki merak etsin, baksın bu videoda ne var diye merak etsin. Buna dikkat ediyorum. Sizlerin de buna dikkat etmesi gerekiyor. Bu yaptığınız hatalardan bir tanesi. Eğer küçük resimlerinize dikkat etmezseniz insanlar doğal olarak videonuza girmeyecektir. Videonuza girmemeleri demek de o videoyu izlemedikleri anlamına gelir. Doğal olarak dolaylı yoldan bütün her şey etkilenir. İlk amacımız burada insanları videomuzu izletmek. Yani videolarımıza girmelerini sağlamak. İzletmek biraz daha sonrasında geliyor. Diğer yapılan hatalardan bir tanesi video yayınlama planının yanlış olması. Bu plan nasıl bir şey? Bunu tarih olarak da düşünebilirsiniz veya bunu saatte olarak düşünebilirsiniz, gün olarak da düşünebilirsiniz. Bu planı yanlış yaparsanız videolarınız izlenmeyecektir. Bu planı doğru düzgün yapmanız gerekiyor. İnsanların izleyeceği günlere ve saatlere videolarınızı koymanız gerekiyor. Şöyle düşünün. Tabii ki bu videoyu atıyorsunuz ve o video orada oluyor. Ama bu videonun öne çıkması için en önemli şeylerden bir tanesi bu videonun ilk atıldığı saatlerde izlenmesi. Ve insanlar bunu nasıl izler? Kanalınıza abone olmuşlardır, bildiriminizi açmışlardır kanalınızın ve siz videoyu attığınızda direkt olarak bu insanlara bildirim gider. O insanlar da o bildirime tıklar ve o kanala gelir.
Bu insanların bu bildirimi görmesi için ne yapmanız gerekiyor? Belirli saatler belirlemeniz gerekiyor. Bu saatler hani siz yine kafanızda bunu belirleyebilirsiniz ama genellikle saat 5-6, bunu akşam olarak bahsediyorum. Saat akşam 5-6-7 saatleri mesela en çok videoların izlendiği saatlerdir. Bu saatlere videolarınızı atabilirsiniz. Gün olarak sizlerin de tahmin edebileceği gibi hafta sonları özellikle izlenecek saatlerdir. Eğer haftada bir video atıyorsanız bunu cuma veya cumartesi günleri olarak seçebilirsiniz video atacağınız gün olarak. Burada kesinlikle mesela videonuzu çektiğiniz gibi paylaşmayın. Hani saat böyle gecenin 1'i olmuş, videoyu çekiyorsunuz ve paylaşıyorsunuz gibi düşünüyorum, şu an varsayıyorum. Öyle yaptığınızda ne olur? Gecenin 1'inde kime bildirim gider? Doğru dürüst kimseye bildirim gitmez. Böyle olduğunda da o video doğal olarak ilk başta izlenmez. Sonradan belki aboneliklerine giren insanlar görür veya ana sayfasında düşen insanlar görür. Ama bizim buradaki amacımız video ilk atıldığında insanların o videoyu görüp izlemesi. Burada dikkat etmeniz gereken konu kesinlikle bu. Bir sonraki yapılan hata izleyeni kanala teşvik etmemek. Yani bunu nasıl açabiliriz? Mesela videonuza başladığınızda veya videonuzu bitireceğiniz sırada insanlara şöyle diyebilirsiniz: kanalıma abone olmayı unutmayın, videoyu da beğenmeyi unutmayın, bildirimleri açabilirsiniz, isterseniz yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz şeklinde insanlara bunu belirtmeniz gerekiyor. Bu şöyle bir şeydir: siz insanlardan istemezseniz insanlar da bunu yapmayacaktır. Siz onlardan abone olmalarını isterseniz onlar da abone olacaktır. Bunu hani tamamen şöyle düşünebilirsiniz. Bazılarınız belki bunu söylemekten çekiniyordur. Böyle insanların buna ters tepki verebileceğini falan düşünüyordur ama böyle bir şey düşünmeyin. Bu sonuç olarak sizin bir kanalınız ve bu kanalı geliştirmek istiyorsunuz. Burada kesinlikle insanlardan abone olmalarını, videoyu beğenmelerini isteyin. Siz isterseniz insanlar bunu yapmak için daha çok düşünecektir. Daha çok hani buna odaklanacaktır ve bakacaktır. Mesela şahsen ben de bir kanala girdim diyelim. Bu kanalın videosunu izliyorum. Videoyu da beğendim. Ama bakıyorum ki o insan videoda bir şey demiyor. O an belki aklıma gelmez, videoyu kapatır ve geçerim. Ama o insan videoda belirtirse kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın diye, ben de o videodan kanalına abone olup videosunu beğenip çıkarım. Yani bu olayı çok fazla kafanıza takmanıza gerek yok. Hiç içiniz rahat bir şekilde bunu yapabilirsiniz. İnsanlar size bu konuda yanlış tepkiler vermeyeceklerdir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Aynı zamanda bunu Lower Third aracılığıyla da yapabilirsiniz. Lower Third bildiğiniz üzere videonun sağ altında, sol altında herhangi bir yerinde çıkan ve orada mesela kanalıma abone olmayı unutmayın şeklinde bir bildirim gibidir. Onlardan kullanabilirsiniz. İnsanlar videonun içinde bunu görürse görünüm olarak da insanları bu konuda uyarmış olursunuz. Akıllarına gelir kanalınıza abone olmak. Bu hem sesli şekilde az önce dediğim gibi veya bu şekilde görsel şekilde de insanları kanalınıza abone olmaya teşvik edebilirsiniz. Bir sonraki önemli konu istatistiksel düşünmemek arkadaşlar. Hani bunu nasıl anlatacağım? Mesela diyelim ki siz 1000 aboneli bir kanala sahipsiniz. Bunu varsayalım. 1000 aboneli bir kanalınız var. Ve bu 1000 aboneli kanal, bakıyorsunuz ki hani çok fazla bir gelişim yok. Ve diyorsunuz ki kendi kendinize, ya bu kanal büyümeyecek. Ama böyle düşünmeyin. Çünkü önemli olan sizin istatistiğinizdir. İstatistiklere kesinlikle dikkat edin. Kanalınızın YouTube Studio kısmında zaten görebilirsiniz kanalınızın istatistiklerini ve oradan bakın. Mesela siz 1000 abonesiniz ama bakalım oradaki gelişiminiz nedir? YouTube zaten orada size yüzde olarak verecektir kanalınızın gelişimine ve bunu gördüğünüzde zaten siz kanalınızın aslında çok da kötü gitmediğini anlayacaksınız. Buna bakarak, yani hiç istatistiklere bakmadan sadece onlara bakarak karar vermeyin. O şekilde düşünmeyin. İstatistiklerinize bakarak kararınızı verin. Kanalınız yürüyecek mi, yürümeyecek mi? Buna göre karar verin. Bu şekilde düşünürseniz çok daha iyi olacaktır. Kanalınız çok daha verimli bir şekilde ilerleyecektir. Kesinlikle buna da önem verin. Bu videomuz bu kadardı. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Görüşlerinizi ve isteklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yorumlara özellikle bakıyorum. Hatta dediklerinize göre hareket etmeye çalışıyorum. Video tavsiyelerinizi dinlemeye çalışıyorum. Çünkü benim gelişmek için sizin yorumlarınıza da ihtiyacım var. Eleştirileri tamamen değerlendirerek, videoma katarak ilerliyorum. O yüzden bana görüşlerinizi belirtebilirsiniz yorumlarda. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, kanala abone olabilir. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.